Bir varmış, bir yokmuş. Bir gece herkes uyurken bir şey olmuş. Ama kimse ne olduğunu görmemiş. Sadece sabah fark etmişler. Mahalledeki çocuklar gözlerini ovuşturarak uyandığında oyuncakları yokmuş. Ama bu sıradan bir kaybolma değilmiş. Çünkü kaybolanlar her çocuğun en sevdiği oyuncağıymış. Ne bir eksikmiş, ne bir fazla. Sanki biri çok dikkatli seçmiş. Bir çocuk yatağının kenarına oturmuş, boş boş yere bakıyormuş. Bir diğer çocuk yastığını kaldırıyor, sonra tekrar bakıyormuş. Bazıları annem kaldırmıştır demiş. Ama anneler de bilmiyormuş. Mahallede ilk kez böyle bir sessizlik olmuş. Meraklı ama biraz da huzursuz bir sessizlikmiş. Tam o sırada mahallede kimsenin şüphelenmediği biri varmış. Bir apartmanın girişindeki eski paspasın üstünde güneşin ilk ışığını yakalamış gibi uzanmış, koca göbeğiyle rahat rahat uyuyan bir kedi. Adı Mırmır'mış. Mırmır, gündüzleri bakınca insana bu hayatta tek derdi uyumak gibi gelen, biraz fazla rahat, biraz fazla yuvarlak ve oldukça tembel bir kediymiş. Mahallede herkes onu tanırmış ama kimse ciddiye almazmış. Apartman görevlisi İsmail abi her sabah yanından geçerken şöyle dermiş: "Bu kediye bir iş versek 2 dakika sonra uyur." Manav Zeynep Hanım da kasanın başından bakıp bilerek şöyle dermiş: "Benim karpuzlar bile bundan daha hareketli." Mırmır bütün bunları duyarmış ama sadece bir kulağını hafifçe oynatır, sonra uyumaya devam edermiş. Çünkü kimsenin bilmediği bir şey varmış. Mırmır gündüzleri tembelmiş ama gece olunca başka bir şeye dönüşürmüş. Ay gökyüzüne yükseldiğinde, ışıklar tek tek sönmeye başladığında, mahalle yavaşça sessizliğe gömüldüğünde Mırmır gözlerini açarmış. Ama bu gözler daha dikkatli, daha parlak ve sanki her şeyi fark eden bir bakışmış. Yavaşça gerinirmiş. Ön patilerini uzatır, sırtını yukarı kaldırır ve kuyruğunu bir bayrak gibi havaya dikermiş. Ve o anda artık sıradan bir kedi olmazmış. O mahallenin gizli kahramanıymış. Ama öyle bağıran, uçan, pelerinli kahramanlardan değilmiş. Sessizmiş. Kimseye görünmeden çalışırmış. Ve en önemlisi kimsenin fark etmediği şeyleri fark edermiş. O gece, oyuncakların kaybolduğu gece Mırmır hemen anlamış. Bu iş normal değil. Mahallede dolaşmaya başlamış. Sessiz adımlarla gölgeden gölgeye geçerek bir kapının önünde durmuş. Yerde küçük bir kurdele parçası varmış. Başka bir köşede minik bir tekerlek izi. Biraz ileride kumaş bir parça. Mırmır'ın bıyıkları hafifçe titremiş. "Bunlar bir yere götürülmüş," diye düşünmüş. Tam o sırada çok hafif bir ses duyulmuş. Durmuş, kulaklarını dikmiş ve karanlığın içinden geçen küçük bir gölgeyi fark etmiş. Hiç ses çıkarmadan peşine düşmüş. Sokak lambasının altından geçmiş, duvarın üstünden atlamış, dar bir aralıktan süzülmüş ve en sonunda mahallenin dışındaki eski depoya ulaşmış. Kapının altından ışık sızıyormuş ama içerideki sessizlik çok garipmiş. Mırmır pencereye çıkmış, içeri bakmış ve gördüğü şey karşısında ilk kez gerçekten şaşırmış. İçeride oyuncaklar varmış ama dağınık değil, düzenliymiş. Sanki toplantı yapıyorlarmış.
Ortada duran uzun kulaklı peluş tavşan diğerlerine dönmüş. Sakin ama kararlı bir sesle konuşuyormuş. Biz oyuncak olabiliriz ama bu yorulmadığımız anlamına gelmez. Mırmır gözlerini kırpıştırmış. Ben rüyada mıyım diye düşünmüş. Tavşan devam etmiş. Bizi çok seviyorlar, evet, ama bazen fazla çekiştiriyorlar. Bazen yere atıyorlar. Bazen de unutuyorlar. Köşedeki bez bebek yavaşça başını eğmiş. Ben dün 3 kez düşürüldüm. Teneke araba iç çekmiş. Ben merdivenden yuvarlandım. Mırmır artık anlamaya başlamış. Bu bir kaçış değil, bu bir dinlenmeymiş. Tam o anda ayağının altındaki tahta kıçırdamış. Oyuncaklar bir anda dönmüş. Mırmır yavaşça içeri girmiş. Hiç acele etmeden, hiç korkutmadan. Sanırım sizi arıyorum demiş. Tavşan dikkatle bakmış. Sen kimsin? Mırmır durmuş. Başını hafif yana eğmiş ve şöyle demiş. Ben geceleri çalışan biriyim. O anda içeride garip bir sessizlik olmuş. Çünkü bu cümle çok ciddi duyulmuş. Mırmır yavaşça yürümüş, etrafa bakmış ve sonra uzun uzun konuşmuş. Kaçmanız yanlış değil ama saklanmak çözüm değil. Çocuklar sizi çok seviyor. Sadece nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Oyuncaklar susmuş çünkü bu doğruymuş. Mırmır devam etmiş. Bu gece sizi geri götüreceğim ama bir şey bırakacağım. Tavşan sormuş. Ne bırakacaksın? Mırmır hafifçe gülümsemiş. Bir iz. O gece Mırmır durmadan çalışmış. Her oyuncağı tek tek almış. Kimini taşımış, kimini itmiş, kimini dikkatle sürüklemiş ve hepsini ait oldukları yerlere bırakmış. Ama sadece bırakmamış. Yanlarına küçük beyaz pati izleri koymuş. Sabah olduğunda mahalle yine şaşkınmış. Ama bu sefer sadece şaşkın değil, biraz da düşünceliymiş. Çünkü oyuncaklar geri gelmiş. Ama bu geliş sıradan bir geliş değilmiş. Her oyuncağın yanında küçük beyaz pati izleri varmış. Ve oyuncaklar bırakıldıkları gibi değilmiş. Bez bebeğin saçları düzeltilmiş. Teneke arabanın tekeri temizlenmiş. Tahta atın üzerindeki çamur bile silinmiş. Çocuklar önce sevinmiş ama sonra bir şey fark etmişler. Oyuncaklarını kaybettikleri anı hatırlamışlar. Gece uyumadan önce bazıları oyuncaklarını yere atmış. Bazıları sinirlenip fırlatmış. Bazıları ise hiç bakmadan bırakmış. Ve o an hepsinin içine aynı duygu dolmuş. Ya bir daha gelmeselerdi? Bir çocuk oyuncağına sarılmış. Hiç konuşmadan uzun süre bırakmamış. Bir başkası yavaşça silmiş oyuncağını. Sanki özür diliyormuş gibi. Bir diğeri ise oyuncağını yatağın yanına koymuş ve fısıldamış. Artık seni yere atmayacağım. İşte o sabah mahallede küçük ama önemli bir şey değişmiş. Anneler birbirine sormuş. Gece kim getirdi bunları? Babalar kapıları kontrol etmiş. Birisi mi girdi acaba? Ama hiçbir iz yokmuş. Hiçbir kapı açılmamış. Hiçbir ses duyulmamış. Sadece küçük beyaz pati izleri varmış. Apartman görevlisi İsmail abi eğilmiş. İzlere bakmış. Bu bir kedi işi demiş. Manav Zeynep Hanım gülümsemiş. Bizim mahallede böyle bir kedi yok ki. Tam o sırada bir çocuk yavaşça konuşmuş. Var demiş. Çocuk uzaktaki paspası göstermiş. Herkes dönüp bakmış. Orada Mırmır uyuyormuş. Her zamanki gibi, hiçbir şey olmamış gibi
Ama bu sefer bazı çocuklar ona farklı bakmış. Şüpheyle değil, anlamış gibi. Ve o günden sonra herkes için de aynı şeyi düşünmüş. Belki de bazı kahramanlar görünmez. O geceden sonra oyuncaklar bir daha kaybolmamış. Çünkü artık kaçmalarına gerek kalmamış. Çocuklar daha nazik olmuş, daha dikkatli olmuş ve en önemlisi değer verdiklerini kaybetmenin nasıl bir his olduğunu öğrenmişler. Mırmır mı? O yine aynı yerdeymiş. Paspasın üstünde, güneşin altında uyuyor gibi. Ama bazen gözünü çok kısa bir an açıp etrafa bakarmış. Sanki kontrol ediyormuş gibi her şey yolunda mı diye ve sonra tekrar uykuya dalarmış. Çünkü bazı kahramanlar görünmek istemezmiş. Sadece gerekli olduklarını da ortaya çıkarlarmış. Ve eğer bir gün oyuncağının yanında küçük bir patizi görürsen belki de senin mahallende de bir kahraman vardır. İyi geceler, tatlı rüyalar.